Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere görüntüsüyle kendine hayran bıraktıracak, lezzetiyle gönlünüzü fethedecek, nefis mi nefis vişneli pasta tarifiyle geldim. Kanalıma ilk defa geliyorsanız ya da kanalıma henüz abone değilseniz, abone olarak bana destek olursanız çok ama çok sevinirim. Pastamızın yapımına ilk olarak keki ile başlıyoruz. 3 tane yumurtayı çırpma kasesinin içerisine alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı toz şekeri ekliyorum ve yumurtalar iyice köpük köpük olana kadar, rengi açılana kadar yaklaşık 10 dakika çırpacağım. Yumurtaların rengi iyice açıldıktan sonra 1 paket şekerli vanilini ilave ediyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 3 çay bardağı unu ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Son olarak 1 paket kabartma tozunu da ekliyorum ve sonrasında kekimizin harcı artık hazır. Önceden tereyağı ile yağlamış olduğum kek kalıbının içerisine kek harcını şöyle gezdirerek döküyorum. Kekimizi 180 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişireceğiz. Kek harcının her yere eşit gelmesi için şöyle spatula yardımıyla da düzeltiyorum. İçindeki hava kabarcıklarının çıkması için de şöyle yere birkaç kere sertçe vuruyorum ve fırına gidiyor. Kekin ilk sıcağı çıktıktan sonra cam tabağa çeviriyorum ve dinlenmesi için bırakıyorum. Bu arada pastamızın kremasını hazırlamaya başlayalım. Bir tane yumurtayı tencerenin içerisine aldım. 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. Yarım litre sütü de ilave ediyorum. Ve 3 yemek kaşığı unu da ekleyip krema kaynayana kadar karıştırarak pişiriyorum. Krema kaynayıp göz göz olduktan sonra artık tencerenin altını kapatabiliriz. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Ve 1 paket de şekerli vanilin ilave edip karıştıracağım. Ardından kremayı soğumaya bırakacağım. Soğurken ara ara karıştırın ki kabuk tutmasın. Güzelce dinlenip soğuyan kekimizi ortadan ikiye dikkatli şekilde keselim.
Kekin üst parçasını şöyle dikkatli şekilde başka bir tabağa alalım. Bu arada vişneli sosumuzu hazırlayalım. 300 ml vişne suyunu şöyle küçük bir tencerenin içerisine alıyorum. Yarım çay bardağı toz şeker, 1,5 yemek kaşığı buğday nişastasını ilave edip kaynayana kadar karıştırarak pişiriyorum. Ben vişne suyunu 1 bardak dondurulmuş vişneyi üstüne 1 yemek kaşığı şeker ve 1 su bardağı su koyarak haşlayıp öyle elde ettim. Siz bunun yerine hazır vişne suyu da kullanabilirsiniz. Vişne sosu kaynadıktan sonra şöyle bir kase dondurulmuş vişneyi içine ilave ediyorum. Ve birkaç dakikada bu vişnelerle birlikte sosum kaynayacak. Sonradan ilave ettiğimiz bu vişneler biraz böyle ekşi ekşi geliyor. Ağızda çok güzel bir tat bırakıyor. Eğer böyle ekşi gelmesini istemezseniz sosun içine ilave etmeden önce 2 yemek kaşığı şeker ile birlikte karıştırın. Ondan sonra sosun içine ilave edin. O şekilde ekşiliği kırılacaktır. Soğuyan kremayı kekimin ortasına şöyle döküyorum. Kremayı bir spatula yardımı ile düzeltiyorum. Kenarlara çok yaklaştırmıyorum. Pastamızın üst parçasını koyduğumuzda kenarlardan taşmaması için. Şimdi kekimizin üst parçasını dikkatli bir şekilde alıp üzerine yerleştiriyorum. Kek biraz hassas, o yüzden bu aşamada dikkatli olmakta fayda var. Şu hafifçe üstünden bastırıyorum. Sıra geldi vişne sosumuzu dökmeye. Hazırlamış olduğumuz vişne sosunu pastamızın üstünden güzelce döküyoruz. Pastayı hazırladıktan sonra mutlaka bir gece buzdolabında dinlendirin. Ondan sonra servis edin. O şekilde çok daha lezzetli oluyor. Yemesi çok keyifli ve gerçekten eğer hafif tatlıları seviyorsanız favoriniz olabilecek bir pasta tarifi. Meyveli tatları, hafif pastaları sevenler için kesinlikle önerdiğim bir pasta. Şimdi size pastamı dilimleyip kıvamını da göstermek istiyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, denedikten sonra yorumlarınızı bırakmayı, yapmasını istediğiniz arkadaşlarınıza videomu tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmadan lütfen gitmeyin. Gerçekten çok ama çok şık bir pasta oluyor. Özellikle misafir sofralarınız için hazırlayabileceğiniz çok güzel bir tarif. Şimdi size dokusunu da göstermek istiyorum. Keki, kreması gerçekten yumuşacık. Yerken çok çok keyif alacaksınız. Denedikten sonra bana hak vereceğinize inanıyorum. Hemen şöyle göstereyim size o kıvamını, yumuşaklığını. Şimdiden bu güzel tarifi deneyecek herkese afiyet olsun diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.